Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu şekilde çok tatlı bir saatte örebileceğiniz cep çantalardan öreceğiz. Örmesi oldukça kolay ve pratik. Dilerseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Kağıt ipimi alıyorum arkadaşlar. Bu arada birazcık daha büyük bir kağıt ipi gitti bunun için. Yani yaklaşık olarak 50-100 gram diyebiliriz. Şöyle ipimizi alıyoruz. Tığım 3 numara, 3,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Direkt zincirimizi çekiyoruz. Düğümümüzü atıyoruz. Bununla beraber toplamda 22 tane zincir çekiyoruz. Arkadaşlar 22 tane zincirimi çektim. Zincirimizin ön yüzü bu taraf. Şöyle çevirdiğimizde üst taraflarda şöyle boğumlar var arkadaşlar. Tığımı ben buradan geçiriyorum bakın. Şuradan şöyle karşılıklı olarak tığımızı geçiriyoruz ve sık iğne arıyoruz. Tekrar hemen şöyle bakıyorum, bakın ön yüz bu taraf. Şöyle çeviriyorum zincirlerimi. Üst kısımlardaki şu boğumlardan tığımızı geçiriyoruz ve sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu kısımlara batarak sık iğneler öreceğim. Daha sonra dönüşü sağlayacağım. Şimdi hızlıca 22 zincir çekmiştik. Yani 21 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. Bu şekilde 21 tane sık iğnelerimi örüyorum. Bakın son kısımdayım. Son kısımda da şöyle bir boğumum var. Şuraya batıyorum. Şöyle battım. Son sık iğnemi de ördüm. Şimdi arkadaşlar şöyle döneceğim. Bakın son sık iğneme battığım yere bir tane daha sık iğne batıyorum. Ve burada artık başka bir sık iğne yapmıyorum. Yani bu sık iğnelerim karşılıklı gelmiş oluyor. Hemen diğer sık iğnemin karşısına da sık iğne örüyorum. Ve bu şekilde sıranın sonuna kadar sık iğnelerimi batıyorum. Bakın sık iğnenin dip noktasına batıyorum. Son kısma kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Şöyle son kısma da battım. Şimdi şurada sık iğne batmayacağım. Direkt sık iğnemin tepe noktasından şöyle şuradan kaydıracağım. Çünkü bu kaydırma boğumu da ben yukarı çıktığımda sayacağım. O yüzden oraya sık iğne batmadan kaydırıyorum ve 3 zincir çekiyorum. Şimdi modelimizi oluşturmaya başlıyoruz. Şimdi bir tane trabzan sayıyorum bu üçlüyü ve buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde 3 tane ikili trabzan olarak sayacağım hep ilk kısımları. Sonra 2 zincir atlıyorum. Yani 2 boşluk atlıyorum. Bir sonraki yere yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Modelimiz hep üçlü trabzan, yani 3 adet ikili trabzan örerek oluşuyor. Araya zincir çekmiyorum. 2 boşluk bırakıyorum. Tığımı doluyorum. Bakın 1, 2, üçüncüye tığımı geçirdim. Bir tane ördüm ve 2, üçüncüyü de aynı noktaya batıyorum. Bakın modelimiz bu şekilde oluyor. Şimdi yine 1-2 boşluk atladım, tığımı doladım. Üçüncü kısma battım
Ve bir tane ikili trabzanımı ördüm. Doladım. Battım. İkinci trabzanımı ördüm aynı noktaya. Ve bakın doluyorum aynı noktaya. Aynı boşluğa üçüncü trabzanımı örüyorum. Şimdi bu şekilde köşede de herhangi bir artma yapmadan hep iki boşluk bırakarak dönerek bu kısma kadar geleceğim. Arkadaşlar bakın şu son birleştirme kısmını sayacağız demiştik. Şimdi burayı bir iki boğum olarak sayıyoruz. Ve direkt karşı kısmın ikinci trabzanın tepesinden birleştirme yapacağım. Şöyle tutuyorum. Bakın ikinci trabzanın hemen üst kısmından ipimi alıp kaydırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya ikili trabzanımı öreceğim. 1 2 tane örüyorum. Bu zinciri de sayıyoruz ve 3 yapıyoruz. Şimdi yine doladım. Bakın 1 2 3 tane trabzanım var. İkinci trabzanımın hemen üst kısmına, şuraya, orta kısma hep üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 adet ikili trabzan örüyoruz. 2 ve üçüncü trabzanımı da ördüm. Doladım. Bakın orta trabzanın tepe kısmı hemen burası. Batıyorum. İkili trabzanımı battım. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü ikili trabzanımı da aynı noktaya batarak modelimi oluşturuyorum. Bu şekilde çantamız büyüyene kadar hep orta kısımlara 3 tane ikili trabzan batarak çantamızı büyüteceğiz arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca bakın şöyle bükülmeye başladı. Çantamız yukarıya doğru şu şekilde çıkıyor. Bu şekilde her ikili trabzanın orta kısımlarına 3 tane ikili trabzan batarak ilerleyeceğim. Daha sonra çantamızı çevreleyeceğiz. Bu arada diğer birleştirmeyi de yine ikili trabzanın ortasındaki, yani bunu bir sayıyorum. İkinci, üçüncü. İkincinin şu kısmından kaydırma yaparak üst kısma geçiyorum ve her üstte geçişte bu zincirimizi bir trabzan olarak sayıyoruz. 1 2 3 trabzan şeklinde oluyor. Yani hep başlangıçta dip noktaya 2 tane trabzan örüyorum. Burayı 3 sayıyorum. Bu şekilde çantanızı büyütün. Daha sonra çevrelememizi yapacağız ve çantamızı bitireceğiz. Bakın son kısma kadar geldim. Şöyle 10 sıra kadar örüyorum ben. Bu benim telefon boyutum için yeterliydi. Genel olarak büyük telefonlar için yeterli bir boyut olacaktır. Şimdi şöyle son kısmı tekrardan sizlerle örelim. Bakın hemen üçlü trabzanlarım burada. İkinci trabzanımın tepe noktasına 3 tane ikili trabzan örüyorum. Elimi sıkmıyorum. Bir tane ördüm. Tığıma doladım. Battım. İkinci trabzanımı ördüm. Ve son olarak aynı noktaya yine üçüncü trabzanımı örüyorum. Hemen karşıdan bakın. Şöyle 3 tane zincirimiz, ikili trabzanımız 2 tane yan yana. Hemen şurada bakın ikili trabzanımın tepe kısmından şöyle bir kaydırma yapıyoruz. Aldık ipimizi, direkt içerisinden kaydırıyorum. Şimdi burada sık iğne ile çantamı çevreleyeceğim. Yine bir zincir çekeceğim burada. Son sıradayım. Son sırada her yere sık iğne batıyoruz ki şu görüntü azalsın. Şöyle gayet düz bir görüntü olsun diye. Şimdi hemen birleştirme yaptığım noktaya, yani dip noktaya sık iğnemi batıyorum. Ve devam ediyorum. Her gördüğüm boşluğa sık iğne batıyorum. Bakın 1 2 3 tane trabzan var. 1 2 3. Hemen şurası. Boşluğa değil, trabzanın tepe noktası. Her noktaya sık iğne batarak çantamın son kısmını yapıyorum.
Arkadaşlar son kısma kadar ördüm. Bakın şu kısım bizim birleştirme noktamız. Oraya batmıyoruz. Zaten burada 3 tane sık iğnemi battım. 3 trabzanların tepesine. Birleşme noktamıza batmıyoruz. Karşı taraftaki sık iğnenin hemen tepe noktasına batıyorum. Battım ve yine kaydırdım. Şimdi burada zincir çekmeden ipimi keseceğim. Bakın şöyle çekiyoruz. Karşı noktanın içerisinden alıyorum ve diğer taraftan şöyle üst boğumdan batıyorum. İpimi içeriye alıyorum. Bu şekilde içeride düğüm yapacağım birkaç tane ve ipimi gizleyeceğim. Şimdi çantamızı ütüleyebiliriz. Daha sonra kulp yapacağız. Sizler çantanızı bu aşamada şöyle elinizde genişleterek ve ütüyle arkalı önlü ütüleyerek güzelce düzeltebilirsiniz. Daha düzgün duracaktır. Şimdi arkadaşlar kulp kısmına geçeceğim. Kulp kısmı için de şöyle bir ayarlama yapacağım. Bakın şöyle tuttuğumda çantamı, bakın arkadaşlar şöyle sayıyoruz. Şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8.'nin ilk trabzanından batıyorum. Şöyle çeviriyorum. Burayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi atlıyorum. 8.'nin tepe noktası şurasından şöyle baktığımda kulplarımızı örebiliriz. Şimdi buraya direkt tığımı battım. İpimizi şöyle alıyoruz ve uzatabildiğimiz kadar uzun ip alıyoruz. Tığımı batmış olduğum yerde şu ilk trabzanın tepesinde şöyle ipimi alıyorum ve bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane ip alıyorum ve burada kalıyorum. Şimdi diğer ipimi şöyle uzun bıraktığım ipimi alıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Bakın 3 tane ip oldu. Üçünün içerisinden çekiyorum. Şu ipimizi biraz çekelim. Şimdi artık hep aynı işlemi yapacağız. İpimizi, alttaki ipimizi tığımıza dolayacağız ve diğerinden alacağız. Doluyoruz. İpimizi alıyoruz. Bakın alttaki ipi tığıma doluyorum. Karşıdan ipimi alıyorum, çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yaparak çanta kulpumuzu oluşturacağız. Ben bu şekilde yaptım. İsterseniz el örgüsü yapabilirsiniz. Veya normal zincir ve kaydırmayla da yapabilirsiniz. Veya hazır deri kitler bulunuyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde oldukça pratik. Evet, istediğim uzunluğa getirene kadar bu şekilde yapacağım. Bakın doluyorum. Tekrar doladım. İpimi üstünden geçirdim. Tığımı ikisinin içerisinden geçirdim. Doluyorum alttaki ipi. İpi alıyorum ikisinin içerisinde. Bu şekilde kulpumuzu uzatalım arkadaşlar. İstediğimiz boyuta gelene kadar. İstediğim uzunluğa getirdim. Şimdi şöyle sayıyorum. Şuradan bakın ilk trabzanın içerisinden şu boğumumu geçireceğim. Şöyle aldım, geçirdim ve bakın şuradan
tekrardan altta kalan ipimi doluyorum. Bakın şöyle. Tekrar doladım. Aynı işlemi yapıyoruz yani. Diğer ipimi çektim. Ve burada ipimi direkt çekiyorum. Ve ipi içeriye geçiriyorum. Aynı şekilde üstte kalan ipi de şöyle içeriye alıyoruz. İçeride düğüm yapacağız. Bakın çektim ve ikisini içeride bağlıyorum. Gördüğünüz gibi görüntü olarak bu şekilde kaldı. Şimdi içeride birkaç düğüm yapacağım. Ve yine gizleyeceğim. Gördüğünüz gibi çantamız bu şekildeydi. Çok güzel bir cep çantası oldu. Ben çantamı daha sonra ütüleyeceğim. Çok keyifli ve çok kolay. Bir saatte örebileceğiniz bir model. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizlere açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Beğendiyseniz videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.